Kuşun Sesi kanalından herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda evlerimizde en sık beslenen ve en popüler evcil kuş türlerinden, ayrıca bakımlarından bahsedeceğiz. Diğer evcil hayvanlarla kıyaslandığında avantajları nelerdir, bunları da aktarmaya çalışacağız. Arkadaşlar, videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Eğer yeni bir hayvan sahiplenmeyi düşünüyorsanız bu videomuzu sonuna kadar dinlemeniz, izlemeniz, karar vermeniz açısından çok işinize yarayacaktır. Evcil hayvan sahiplenmek isteyenler genellikle tercih haklarını kedi ya da köpeklerden yana kullanıyorlar. Bu seçimi yapmadan önce sahipleneceğiniz hayvanın bakım koşullarını ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak yerinde olacaktır. Hangi evcil hayvanı sahipleneceğinizi belirlerken dikkat etmeniz gereken diğer bir nokta da yaşam tarzınızdır. Eğer evde geçirdiğiniz süre kısa ise, yani yoğun çalışıyorsanız ve çoğunlukla dışarıdaysanız, köpek ya da kedi sahiplenmek sizin için ideal bir seçim olmayacaktır. Çünkü kedi ve köpek sizinle düzenli ve sık iletişim halinde olmak ister. Örneğin köpekler tuvalet ihtiyaçlarının giderilmesi için günde 2 kez dışarı çıkarılmalıdır. Akvaryum ise profesyonel bir hobi gibidir. Sürekli özen ister ve kediler ile köpekler gibi balık türleri sizinle doğrudan iletişime geçmedikleri için herkes için tatmin edici olmayabilirler. Bu durumda evcil hayvan seçimini kuşlardan yana yapabilirsiniz. Kuş bakımı kedi ve köpek bakımına kıyasla çok daha kolaydır. Ayrıca çok zeki canlılar olan kuşlar hızlı öğrenir ve sizinle iletişime geçebilirler. Bunun yanında kuş bakımı oldukça ucuzdur. Kuşları gezdirmeniz de gerekmediğinden sizin için doğru türü belirleyip evinizde besleyebilirsiniz. Gelin şimdi evde beslenebilecek birkaç kuş türüne birlikte göz atalım. İlk sırada tabii ki muhabbet kuşları gelmektedir. Evcil kuşlar arasında en çok tercih edileni muhabbet kuşlarıdır. Farklı birçok türü bulunan muhabbet kuşları neşeli yapıları ve güçlü adaptasyonları ile evde beslemeye çok uygundur. İdeal bir evcil hayvan olan bu kuşlar ev yaşamına ve insanlara çabuk uyum sağlarlar. Muhabbet kuşları ortalama 11 yıl yaşar. Ayrıca zeki yapıları ve taklit yetenekleri sayesinde eğitildikleri zaman kelime öğrenebilir ve konuşabilirler. Doğal yaşam alanlarında sürü halinde yaşadıkları için kendi türünde başka kuşlarla aynı kafesi paylaşabilirler. Fakat dişileri erkek muhabbet kuşlarına göre daha agresiftir. Erkek muhabbet kuşları ise dişilere göre daha hareketli ve aktiftirler. Ayrıca erkek muhabbet kuşları daha çok kelime öğrenebilirler. Eğitilmeye ve insanlarla iletişim kurmaya çok meyilli olan bu kuşlar aşırı sıcaktan ve soğuktan çok etkilenirler. Narin yapıları belirli sıcaklıklarda yaşamalarını gerektirir. Uyumlu erkek ve dişi kuşu bir kafese koyduğunuzda yavru almanız da en kolay kuşlardan biridir. Besleyebileceğimiz diğer bir kuş türü ise cennet papağanlarıdır. Anavatanları Afrika olan cennet papağanı doğal olarak sıcak ve nemli ortamlardan hoşlanır. Genellikle çift olarak yaşamayı severler. Eğer tek başına beslenecekse çok fazla ilgi gösterilmesi gerekir. İlgi eksikliği ya da eşinden ayrılması bu kuşlarda strese girmesine neden olabilir. Strese giren cennet papağanları ise kendi tüylerini yolarlar. Muhabbet kuşlarına göre bakımları daha zordur. Büyüklükleri 12 santim ile 17 santim arasında değişiklik gösterir. Diğer evcil kuşlara göre daha yüksek tonda ötmelerinin yanında hareketli ve sıcak hayvanlardır. Çok zeki olmalarına rağmen konuşma yetileri sınırlıdır. İsimlerini Kanarya Adalarından alan bu türün erkekleri daha ötücüdür. Güneşin doğmasından batışına kadar ötebilirler. Bakımı maliyetli olmayan kanaryalar hassas doğaları nedeniyle özen isterler. Kanaryaların kafesleri ve suları sürekli temiz tutulmalı, kafesin yeri değiştirilmemelidir. Kafes rüzgar almayan bir yere koyulmalı, kafesin koyulacağı ortam çok sıcak ya da çok soğuk olmamalıdır. Muhabbet kuşları gibi kanaryalar da banyo yapmayı sevdikleri için kafeslerinin içine bir de kuş banyosu koyulabilir. Kanaryalarda cinsiyet ayrımı yapmak da kolaydır. Dişilerin renkleri daha soluktur.
Ortalama ömürleri 10 ila 15 yıldır. Çok aktif ve hareketli canlılardır. Fiziksel temastan hoşlanan bir kuş türü olmamasına rağmen yabani değillerdir. Kanaryalar yemeği çok severler ve gün içerisinde yem verilmezse ölebilirler. Birçok türü bulunan kanaryaları ayrıca ele alıp kanalımızda onlara özel videolarda hazırlayıp sizlerle paylaşacağız. Hint bülbülü evde rahatlıkla beslenebilecek bir türdür. Anavatanları Avustralya olan Hint bülbülleri Zebra spinozu olarak da adlandırılır. İnsanlarla iyi geçinseler de fiziksel temastan kaçınırlar. Kendi türüne sosyal olan Hint bülbülleri yalnız yaşamayı sevmezler. Ayrıca bu kuşlar çok kolay da üretildikleri için çiftler halinde beslenirler. Çok hareketli ve narin bir kuş türü olan Hint bülbüllerinin bakımı zor değildir. Doğada 3 ila 4 yıl yaşayabilen bu tür, iyi bir bakım ve besleme ile çok daha uzun ömürlü olabilir. Hint bülbülleri muhabbet kuşlarından daha küçük ebatlara sahiptir ve onlardan farklı olarak konuşmayı öğrenemezler. Sessizlikten hoşlananlar için beslemeye uygun olmayan bu kuşlarda cinsiyet ayrımı yapmak çok kolaydır. Dişileri turuncu, erkekleri ise kırmızı gagaya sahiptirler. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Yorumlarda fikirlerinizi belirtirseniz mutlu oluruz. Sizlere ve kuşlarınıza sağlıklı günler dilerim. Hoşça kalın.